Merhaba, ben Elif Hocaoğlu, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesiyim. Living Robotics Laboratuvarı'nın direktörüyüm. Laboratuvar bünyesinde giyilebilir robotik, rehabilitasyon robotiği, el protezleri ve yumuşak robotikler üzerine çalışmalar yürütmekteyiz. Ben İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Pınar Kaya Sarıbaş. Uzun yıllardır, bu 5 yıllık süreçte Elif Hocam'la birlikte aktif bir şekilde proje üzerinde çalışıyoruz. Onun dışında da tabii ki ortak yürüttüğümüz yeni projelerimiz de var. Üzerinde çalıştığımız Balance Sense ismini verdiğimiz bu sistem, ayak bileği, denge ve yürüme terapisi üzerine odaklanmış bütünleşik bir sistem. Aslında tek bir sistemle biz 3 farklı terapiye hizmeti sağlayabiliyoruz. Tüm değerlendirmeler objektif olarak ve kişiye özgü olarak gerçekleştirildiğinden kısa sürede ve ekonomik bir terapi sağlayabiliyor. Önerdiğimiz yine bu sistem hem Türkiye'de ilk, dünya üzerindeki birçok sisteme de rakip niteliğinde çok farklı nitelikler sağlayabiliyor. Özellikle bireyin biyolojik girdilerine ve bireye sağlanan biyolojik inputlar bizim hastanın bireysel analizini yapmamıza büyük ölçüde katkı sağlıyor ve robot da buna bağlı olarak en doğru terapiyi kendisine sunuyor. Kliniklerde genel olarak daha çok dengeye yönelik ve yürümeye yönelik robotlar var ve literatürde diyor ki özellikle ayak bileğine odaklanan robot sayısı oldukça az ve çok ihtiyaç var. Bizim robotumuz da önce inmeli bir hastanın, özellikle inmeli hastalar için hedeflediğimiz bir robotik cihaz bu. İnmeli hastaların önce ayak bileklerini hazırlayalım, onların duyusal girdilerini arttıralım, normal eklem hareket açıklıklarını arttıralım, ondan sonra dengelerini ve yürümelerini iyileştirelim ve hedeflediğimiz bir robotik cihaz. Oyunlaştırma vesilesiyle hastaların direktifi doğru şekilde gerçekleştirmesi sağlanıyor. Eş zamanlı olarak da terapiye olan motivasyonlarını yüksek seviyede tutmamıza izin veriyor. Aynı zamanda oyunlardaki başarı performanslarına bağlı olarak sistem hastaya ihtiyaçları doğrultusunda desteği veriyor veya geri çekiyor. Bu da hastaların aslında kas iskelet sistemlerindeki gelişmelerine olumlu katkılar sağlıyor. Sistemin bünyesinde yer alan gerektiği kadar yardım paradigması sayesinde hastaya ihtiyacı olan fiziksel etkileşim desteği sağlanıyor. Böylelikle oyunla eşleşik olarak çalışan robot mekanizması da hastanın en doğru terapiyi almasına olanak sağlıyor. Şöyle söyleyeyim, öncelikle biz bu projeyi inmeli hastalar, nörolojik hastalar için hedefledik, evet. Ama onun dışında bizim uzman doktorlarımızın dahil edilme kriterlerine uygun olarak bize yönlendirdiği, örneğin aşil tendon cerrahisi geçirmiş ortopedik hastalarla da biz tedavimizi gerçekleştiriyoruz. Hastamız öncelikle sandalyeye oturuyor, ayak bileği fazı için söylüyorum. Öncelikle ayak tabanı basınç dağılımını ölçüyoruz ve bu basınç dağılımındaki yetersizliklere göre vibrasyon motorları aktifleşerek hastanın yetersiz ayak tabanı bölgelerine vibrasyon motoruyla uyarı veriyoruz ve böylece hasta bir oyun aracılığıyla ayrıca bilişsel kognitif fonksiyonlarını da entegre ederek bir oyun aracılığıyla hangi bölgesine vibrasyon motorunun aktifleştiğine dair cevap veriyor ve biz onu ekrandan işaretliyoruz. Öncelikle böyle bir duysal eğitimimiz var. Sonrasında hasta bu eğitimden sonra pasif harekete, bir hazırlayıcı eğitime geçiyor. Normal eklem hareketini yine pasif hareket aracılığıyla ama oyunla entegre olarak bir eğitim oluyor. Sonrasında aktif harekete geçiyoruz. Bu sefer bu aktif hareketin 2 tane modu var bu arada. Motor kontrol ve kuvvetlendirme. Hasta önce motor kontrol modunda egzersizlerini gerçekleştiriyor. Hazır olunca bu sefer kuvvetlendirmeye geçiyor ve her ikisi de gerektiği kadar yardım paradigmasıyla çalışıyor. Daha önce bahsettiğim gibi. Aslında hedef kitlesi oldukça geniş olan bir sistem üzerine çalışıyoruz. Kas, iskelet, sinir sistemi bozukluğu olan hastalar, tendon yaralanması ve cerrahi sonrası terapiye ihtiyacı olan hastalar oldukça fazla sayıda. Hem ülkemizde hem de dünyada. Çalışmamızda şu anda klinik araştırmalar sürecindeyiz. Klinik testlerimizin devamında sertifikasyon süreciyle devam etmemiz gerekiyor. Fakat bu süreçte beraberinde bütçesel ihtiyacı getiriyor. Dolayısıyla hem bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmek hem de uluslararası pazara dahil olabilmek için yatırımcı desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu ürün hastanelerde, kliniklerde, rehabilitasyon merkezlerinde kullanılabileceği gibi ileri aşamalarda ev tipi rehabilitasyon sistemi haline de getirilerek kolaylıkla rehabilitasyon sürecini gerçekleştirmeyi amaçlamakta. Bu fikir bir lisans bitirme projesiyle başladı. Sonrasında projenin aslında çok değerli olduğunu fark ettik ve TÜBİTAK 1001 projesiyle büyütme kararı aldık. Sonrasında fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü ve tıp fakültesi hocalarımızla işbirliği yaparak projemizi çok disiplinli bir hale getirdik.